О, Türkiye'de barda salam. Salam, дагестанский salam dedi. Здравствуйте, да, вы сказали? Merhaba. Привет. Привет, да, это merhaba. İyisin. İyiyim, sen nasılsın? Çok... Çok iyi. Çok güzel, maşallah. Güzel konuşuyorsunuz. Mada Türkiye'de. Da- Papa onunla bargan Türkiye. Aha. Avtobus. Avtobus. Ottуда взял. Kaldığımız yeri size bir kere daha göstereyim. Şu evde kaldık. Sokağımız böyle. Dağıstan'da evet soğuk bir gündeyiz. Şimdi bugün 12 Kasım 2024. Hava bayağı soğuk. Padajdi, padajdi. Şurayı göstereyim size. Yani böyle seyahat etmek zorundayız. Tabii hem uzun süre hem de birkaç şehir görünce böyle oluyor. Şimdi inşallah yola çıkacağız. Dağıstan'dan yani Mahaçkale'den ayrılıyoruz daha doğrusu ama hala Dağıstan'dayız. Hasavyurt'a gideceğiz. İlk durak. Bakalım biraz size Hasavyurt'u gezdireceğim. Orası asıl Kumuk Türklerinin yaşadığı kendi şehirleri. Şimdi yola çıkıyoruz. Yolculuğumuza başladık arkadaşlar, evet. Dağıstan'da yolculuğumuza başladık. Birazdan da Hasavyurt'a ulaşacağız inşallah. Burası da yine Mahaçkale'nin merkezindeki caddelerden bir tanesi. Tabi şehir büyük burada. Birkaç merkezi cadde var. Evet, şimdi yola koyulduk. Arkadaşlar Hasavyurt'a geldik. Burası söylediğim gibi Kumuk Türklerinin yaşadığı Dağıstan'ın başka bir şehri. Hala Dağıstan'dayız. Şimdi burayı gezmeye dolaşmaya başlayacağız. Şurada bakın hemen Allah Muhammed yazıları var. Şehrin ana merkez caddesindeyiz. Hasavyurt şehri burası. Mahaçkale'ye yaklaşık bir 70-80 kilometre uzaklıkta yine Çeçenistan yönüne doğru. Ve buraya geldik. Şimdi iki şehir arasındaki yollar çoğunlukla gayet güzel. Yani çift şerit basıp gelebiliyorsun. Bu açıdan gayet güzel. Tabii şoförler söyledi mi, buranın insanı birazcık daha böyle ateşli, kanı ateşli yani. Nasıl derler onu? Daha böyle işte İçi içine sığmıyor gibi. Yani sert kullanıyorlar arabaları. Sürekli hızlı gitmek istiyorlar. O yüzden biraz değişik anlar yaşadık. Merhaba. Ne. Korkma. Bu evler benim bildiğim kadarıyla Sovyet tarzı oluyor bu binalar. Tabii şimdi bugün Salı günü, 12 Kasım, başta söylemiştim galiba. 12 Kasım Salı, dolayısıyla insanlar doğal hayatlarına devam ediyorlar, günlük yaşamlarına. Biz de bu şekilde burayı görmüş, gezmiş oluyoruz yani, yeni başladık. Ve şimdi buraya uğrama sebeplerimizden bir tanesi de burada halı, kilim ve benzeri şeyler gayet ucuza satılıyor Rusya genelinden. Ona da bakmaya geldik. Bakın. Burada da lipoşkalar, ekmekler, yine kurabiyeler, börekler var. Evet, size buranın da Hasavyurt'un yaşamını göstermeye çalışacağım. Söylediğim üzere burada daha fazlasıyla Kumuk Türkleri yaşıyorlar. Kumuk Türklerinin asıl yaşadığı şehir burası. Şimdi bakalım nasıl yaşıyorlarmış, nasıl gelenekleri, adetleri, bir yaşamları var. Bunları hep beraber görelim.
dönerci şavurma satıyor. Şurada. Evet, şimdi arkadaşlar biraz Dağıstan'dan bahsedeyim size. Daha doğrusu bu artık Dağıstan'daki son videomuz olacak. Maaçkale'yi gezdik. Çevresini gezdik. Dün, yani bir önceki videoda Derbent'teydik. Burada da Hasavyurt'tayız. Burayı da göstereyim, çöplerde böyle yani burası. Tabii Dağıstan'dan bahsedeceğim dedim ama daha öncesinde bir pazar bulduk. Pazara girelim hemen. Ekmek satıyorlar. Butonlar, batonlar, liproşkalar. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm abla. Это что? Слоеный масляный хлеб. Масляный хлеб, слоеный. Это тандыр хлеб. Здесь живет кумуки, да? Кумук. Здесь все живут. Все живут? Кумики, аварцы, даргинцы, лезгины, Да. кого только здесь нету. И китайцы, и русские, и Да. вьетнамцы. Все Вы? здесь. Я Даргинка. Даргинка. Отлично. Я из Турции, я просто снимаю, покажу, как люди живут здесь. Да. Алхамдулилля, все хорошо. Evet. Herkes varmış. Tabii ben daha fazlasıyla kumuklar yaşıyor burada diye biliyordum ama demek ki herkes var dedi teyze. Evet, hamur işleri buralar. Meyve, sebze satılan yere de geldik. Meyveler. Üzüm 150 ruble. Hurma. Спасибо, abla. Я в гости приехал. Тем более, обман нету, чисто, честно. Вы каком национальности? Вы каком национальности? Откуда вы? Я отсюда, Да, аварка или чеченька. чеченка? Отлично. Я поеду в Чеченистан. Чечение, да. Так у меня возьми, если что берете, у меня. Сейчас мы чуть-чуть гуляем, дай бог. Спасибо большое. Спасибо. Вам, спасибо вам. Gördüğünüz gibi sıcak karşılandık gibi. Evet, hurmalar var. Size tabii kış gelince hurmalar burada daha fazla oluyor. Bunun ismini unuttum. Azerbaycan'da yetişiyor bu ama ismini unuttum. Kalk. Feyho ama öyle bir şeydi galiba. Tatlılar, kurabiyeler de var. Yani burası baharatların satıldığı bölümü. Hasavyurt pazarının tatlıların falan satıldığı yer. Ufak ufak soğanlar. Yine çaylar var. Baharatlar böyle. Acika görüyorum orada. Acika baharatı. Bu kuşburnu çayı. Семена сразу варим, чаи. Ve bir sürü çaylar, baharatlar var. Bir dakika satmagaları da var. Abla. Проведи. Türkçe biliyor musunuz abla? Турецкий язык. Я кумыцкий знаю. Kumukski. Это очень похож. Давай o zaman konuşalım biraz. Olur mu? Ага. Ayda gelgensiz. Ben Türkiye'den gelgendi. Просто Türkçeden de. Siz kumuksunuz. нет, я чеченка. 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 Kumukski язык знаете, да? Мы среди них живем. Отлично. Здесь больше кумуки или Все. все есть здесь? Смоль, бульдозер все есть. Понятно. Güzel. Siz nasılsınız? Elhamdülillah iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Çok güzel abla. O da bir de Rumeli diyoruz. Aha. Senin tavar değil mi burası? Bir zat satmam. Anladım. Çok güzel abla. Kolay gelsin. Pazar burası büyük mü? Большой? Большой базар. Большой базарда. Там трапка большой. Trapka Это не большой. очень большой. Tamam abla. Teşekkürler. Спасибо. Sağ ol. Ballar. Burada. Ballar. Kayısılar. Kuru gıdaların olduğu yer burası yani. Kuru yemişlerin, kuru meyvelerin olduğu bölüm. Şimdi bakalım buradan bir şeyler de alalım tabi. Gelmişken. Ballar burada yine meşhur.
Abla, сколько стоит один баночка мед? 400 рублей. 400 рублей. Вот такой. 200. Угу. Вы кумуки или как? Аварка. Аварки? Ага, аварка. Очень приятно. Я из Турции. Tamam. Это 400, да? Вот это во все, вот это 400, это 200. Anladım. Küçüğü 200, büyüğü 400'müş. Evet, ballar da böyle. Teşekkürler. Bunları aldık arkadaşlar. Bunları da kayısının çekirdeğinden öğüterek, karıştırarak uzun süre yağ gibi yapıyorlar. Ve her zamanki gibi turşular. Her şeyin turşusu var. Biber, lahana, havuç, mantar. Это что? Это спаржа. Спаржа. Sparja. Patlıcan. Her şeyin turşusunu yapıyorlar. Burada biliyorsunuz. Приятного аппетита. Хорошо. Ну, как продаете это? Килограмм, да? Килограмм. Это? Килограмм. Вот это, например, килограмм по 800 рублей. Эти по 300 рублей килограмм. Понял. Мгм. Вы каком по национальности? Я Чеченка. Я Да. чеченка. Отлично. Я из Стамбула. Очень Да, приятно. очень Дай вам приятно. здоровья и приезжать, и уезжать. Спасибо вам большое. Спасибо вам Гостям мы большое. всегда рады. Тем более мусульманским гостям. Спасибо вам большое. До свидания. Evet. Çoğunluk gördüğünüz gibi. Gördüğünüz üzere Çeçen ablalarımız var burada. Bugün de Çeçenistan'a gideceğiz inşallah bakalım. İz Türkçü arkadaşla karşılaştık. Солнечного Дагестана. Каком по национальности? Аварец. Хорошо. Тогда разговариваем по-русски. Ты не говоришь по-турецки, да? Нет, не понимаешь. Хорошо. Ну, как тебя зовут? Скажи, пожалуйста. Как? Азбулак. О. Сельчук меня зовут. Очень приятно познакомиться. Очень приятно, Азбулак. Ну, ты был в Турцию или нет? Нет, пока за грани дают. Только с женой поедет, только с женой. Женой. Да, На этот. конечно. На медовый месяц. Хорошо. Как жизнь здесь? Все нормально? Здесь мне не нравится, честно. Не нравится? Уехать отсюда куда-нибудь. Да? Давай Турцию А там. так рядом с мамой, конечно, есть хорошо. Вы... Она... Это мама. Мама, да? Да, мама. Можно вам снимать тоже? Или... Конечно, почему нельзя? Хорошо. Меня можно снимать. Целый день снимайте. Вы в Ну, гости приехали, да? Да, гости приехали. Сегодня мы поедем в Чечению. А, в Чечню? Да, Чечня, поэтому красивый город. я хотел тоже посетить здесь, посмотреть здесь. У нас понравилось? Да. Это первый момент, сейчас я А, только здесь был, да. всё, в гости приходите, гости зовем. Да. Ты тоже будешь? Да. Да? Канал Da, какой? Selçuk ünlü Türk. Anladım. Yani insanlar yine sıcakkanlı. Beklediğimden de daha kameraya alışkınlar. Hatta beni çek diyenler var. Güzel. Bu tarafta artık pazarın hırdavat bölümü. Pazar закончился, да, здесь? Чеснок. 400 рублей. Kilogram. Kilosu 300 ruble. Ablamız satıyor. Teşekkür ederiz. Spasiba. Вы аварка? Кумычка. Kumuçna. Türkçe biliyorsun o zaman. Мало-мало. Mala mala. Ben Türkiye'den geldim. Çok Ben yaxşı. Türkiye'den gelgende. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı. Yaxşısız. Yaxşımız. Yaman түгел. Men
Kumuk tilinde öğrenmen başlaganman. Da. Da. Maşallah maşallah. Pasiba abla. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ olun. Abla kumuk çıktı gördün. Türkiye Tureçni yazık mi razgovaryovayım. Burada da mesni yerel üzümler var bakın. Hasavyurt da это. Merhaba, siz nasılsınız? Не понимаете? Я Хорошо. поняла, как здравствуйте, да, вы сказали? Merhaba. Привет. Привет, да, это merhaba. Вы... Sen. İyiyim, sen nasılsın? Çok Çok iyi. Çok güzel, maşallah. Güzel konuşuyorsunuz. Siz avar mısınız yoksa? Aha. Avar. Süper. Avarca'da öğreneceğim. Я буду учиться аварить тоже, да. Ну почем? 80. Это все Хасавюрт. Отлично. Спасибо большое. Я просто снимаю. Как? görüşürüz. Görüşürüz. Как вас зовут? Zeynep. Зайнаб. Хорошо. Арабский имя. Да. Спасибо большое. Nasılsın? İyiyim abla, sen nasılsın? İyi misin? Yaxşısan. Ha, sen Türk'üsün. Türkiye'm ben. Benimki mama da Türkiye'de. Da. Papa onunla vargan Türkçe'ye. Aha. Avtobus. Avtobus. Avtoda zavk. Da. Türkiye'den mi aldı? Çok güzel. Mama avapşı güzel. Avapşı güzel değil mi? Çok güzel. Burası nasıl? Burası da yaxşıdır. Bu Dagestan kanışla yaxşı. Yaxşıdır Dagestan. Çok sevindim. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ben de sevindim. Очень sevindim. Çay, kofe. Teşekkürler abla. Çok zamanım yok. Abla, sestra. Abla sestra da знаете. Da. Mama Türk. Da. Sen o zaman biliyorsun. Az biliyor. Az biliyorsun. Olsun. Много нет. Папа не пускает. Аварский только пускает. Anladım. Мало. Мама уже аварский хорошо знает. Anlayma. Отлично. Yaxşı. Çok Sen ne zat etesin? ben YouTube sinim. YouTube sinemayı da. Sen söyle ona Dagestan yaxşı. Ben çok söyledim. Çok, Dağıstan sen söyle daha iyi olur. Dağıstan'a gelsinler değil mi? Benimki brat. Brat istemiyor. Стесняться. Sevmez de. Стесняться ete. Korkuyor biraz, tamam. Abla senin ismin nedir? Onu da öğrenelim bari. Adın kimdir? İme koy. Adın kim? Hacıcat. Hatice. Hatice. Bak, Hatice. mı gavarayım Hatice. Hatice. Da. Sizin isminiz? Gülnara. Çok memnun oldum sizi gördüğüme. O Türkiye'de barda salam. Salam Dagestanski salam dedi. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizlere selam ediyoruz. Duydunuz. Hepiniz. Ablalarım çok sağ olun. Spasiba. yaxşı Sağ yol, bolunuz, yaxşı yaxşı bolunuz. Yaxşı bolunuz. Pazardan çıktım. Ablalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu arka tarafta gördüğünüz bina pazar. Ve ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Genelde insanlar çekiniyorlar. Ama ablalar özellikle bizi çek dediler yani. Güzel tabi. İnsanların bu şekilde, yani tabi aslında kimisi böyle kültürünü tanıtmak istiyor, kendisini göstermek istiyor. Kimisi de tabii ki gözükmek istemeyebilir, en doğal hakları. Evet, burada durum bu ama yani. Hasavyurt'un burası da en merkezi yürüyüş caddesi. Ulitsa Toturbieva Caddesi. Evet, Hasavyurt Dağıstan'ın önemli şehirlerinden bir tanesi ve yanlış olmuyor ama ikinci en büyük şehri diye düşünüyorum. Nüfusu da 200 bin ve üzeri civarında. Nüfusun çoğunluğunda, yine az önce onu da düzeltmek istiyorum, yanlış söyledim. Nüfusun çoğunluğunu Avarlar, Darginler ve 3. sırada Kumuklar oluşturuyormuş. Dolayısıyla yine asıl büyük etnik köken Avarlar ve Dağıstan'ı anlatıyordum. Dağıstan tabi yani birçok etnik kökenin bir arada yaşadığı bir coğrafya. Enteresan bir coğrafya. Resmi olarak 14 dil konuşuluyor tamamında ve o insanların, o 14 dili konuşan insanların hepsi bu bölgede de
bulunuyor diye düşünüyorum. Ve öyle yani. Kayıtlar da o şekilde. Sağlı sollu burada da çok güzel işte mağazalar var. Alışveriş için, oturmak için, işte restoranlar, kafeler var. Ve tabi derken de burada bir Türkiye Cumhuriyeti bayrağı gördük. Bakalım bu niye burada duruyor? İnşallah bize bir şey demezler bakalım. Türk bayrağının olayı şu. Bu ürünlerin hepsi Türkiye'den geliyormuş. Abla açmış burada böyle bir dükkan. Ve Türkiye'den ürünler satıyor. Güzel. Tabii kendisi bu sefer konuşmak istemedi. Benim kocam kötüdür, gösterme beni diyor. Peki. Aleykümselam. Şimdi arkadaşlar çok ufak bir kahvaltı yaptık. Ve öğle yemeğimizde bakalım Hasavyurt'ta yiyelim bu kafede. Evet. Kafe böyle. Kafe güzel. Bizimkiler buraya oturmuşlar. Selamünaleyküm. Arkadaşlar ben bugün fettuccine söylemeye karar verdim. Tavuklu bir fettuccine yiyerek inşallah yemeğimizi de kapatacağız. Şöyle Hasavyurt'ta da bunlar nasip oldu bakalım. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Bir fettuccine 340 ruble yani 110 lira. 3 dolar diyebiliriz. Bu şekilde. Şimdi ya arabayla geldik biliyorsunuz. Şunu söyleyeyim, tüm Dağıstan'da aslında şehir içinde çok fazlasıyla kasisler koymuşlar. Yani şoförlerden bahsettim ya. Gerçekten hani sert sürüyorlar. Bu insanları durdurmak için bu şekilde yapmaları gayet iyi olmuş. Bir de tabi yani şehirler arasındaki yollarda da gayet süratli gidiyorlar. Hiç hani hız sınırı falan dinlemeden, o yüzden oralarda da aşırı kameralar var. Buralarda da araba sürerseniz bilginiz olsun, bu bilgilerde işinize yarar belki bir gün. Hasavyurt'u anlatmaya başlamıştık. Biliyorsunuz. Yani Hasavyurt kentinin kesin kuruluş tarihi bilinmiyor, fakat tabi Dağıstan'ın varoluş tarihiyle birlikte eşlendirilebilir. Yani çok uzun bir yerleşim tarihi var. Zaten Dağıstan'ın tarihi de çok eski çağlara, yani milattan önce 10.000 ve ötesine kadar uzandığı bile düşünülüyor. Buralarla eşleştirilebilir. Şehir Dağıstan ve Çeçenistan arasında bulunduğu için, yani her zaman için stratejik bir konumu olmuş. Bu sebeple de önemli bir yer olmuş Hasavyurt. 19. yüzyılda, yani 1813 Gülistan Anlaşması'yla işin aslı Dağıstan toprakları, Dağıstan Cumhuriyeti, Mahaçkale, Derbent ve tabii ki Hasavyurt'ta Rus kontrolünün altına girmiş. 1920'lerde Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla birlikte Hasavyurt, Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin de bir parçası haline gelmiş. Bu arada yine hayatın aktığı güzel bir pazar bulduk, sokak pazarı. Это? Aa, понятно. Onları kafaları şeylerin, horozların, tavukların kedi köpek için ayırmışlar, satıyorlar. Bunları da. Это сколько стоит? 500. Спасибо большое. Çeçen Savaşları ve Hasavyurt Anlaşması önemli bir olay tabi burası için. Şehir 1990'larda Çeçen Savaşları sırasında önemli bir rol oynamış. 31 Ağustos 1996'da Hasavyurt'ta imzalanan anlaşma 1. Çeçen Savaşı'nı sona erdiriyor. Bu anlaşma Rusya'nın Çeçenistan'dan çekilmesini ve Çeçenistan'ın fiili bağımsızlığını öngörmüştür. Bu sebeple önemli bir anlaşma.
Ve o anlaşmada bu şehirde imzalandı. Meşhur sahneyi hatırlıyorsunuzdur zaten. Ve o yüzden de işte Hasavjurt aslında o anlaşmayla dünya sahnesine çıktı. Daha fazla tanınır oldu diyebiliriz. Sucuklar, kuru etler yine. Bunlar tabi hinkalle çok güzel oluyor. Yedim ondan da. Evet, bu iç pazardan daha dışarıda olan pazara geldik. Halk genelde burada. Burada da tekstil ürünleri satıyorlar. Bakın böyle. Ve tabii ki papakalar, kalpaklar da her zamanki gibi buraları süslüyor. Şu tarz şapkalar da var burada. Bu piton derisiymiş. 10.000 ruble, 3.000 lira. Yani evet. Вот этот каракул 20-25 тысяч. 20-25 тысяч вот это. Bunlar da 25.000 rubleymiş. Yani 8.000 lira yapıyor. Как называется это? Каракул. Karakuy. Karakuy. Сур. Ha, bunun ismi Karakuymuş. 25.000 ruble. 8.000. Yani Hasavjurt tarihi de Dağıstan tarihiyle, Maaşkale tarihiyle beraber gelişmiş, büyümüş ve bugünkü günlük yaşamda gördüğünüz gibi. Şimdi biz bir de burada başta söylemiştim galiba, kilim, halı tarzı şeyler daha uygun fiyatlı oluyor Rusya'nın bu bölgesinde. Onlara bakmaya geldik aslında biraz da. Oraya doğru gidiyoruz şu an. Nereye gittiğimizi merak ediyorsanız. Ne güzel. Сладкая, хорошая. Abla это... Это хворосы, это кишмишо и тушеное, А, без ничего. сладкая, да? Молочная, песочная, медовая. Спасибо. Спасибо. Сейчас мы кушали. Спасибо большое. Çanta, ayakkabı, yöresel ürünler, elbise, pardüsü, ne ararsanız var. Her şey var. Burası öyle büyük bir pazar. Hasavjurt'ta çok da küçük sayılmayacak da bir şehir zaten. Selamünaleyküm. Pazar burası. Arkadaşlar şu gördüğünüz alüminyumların olduğu yer. Ve buradan da Grozny'ye de böyle, eğer yolunuz buraya düşerse, taksiler var. Buradan taksilere binip Grozny'ye gidebilirsiniz. Grozny de Çeçenistan'ın başkenti ve buraya 85 kilometre uzaklıkta. Bulduk halıcıyı da. Halıcılar böyle. Vallahi canlı, hareketli bir ticaret hayatı var. Söyledim ya, halılar burada biraz daha ucuz. Biraz da o yüzden geldik bu tarafa. Gelmişken de size bu güzel Hasavjurt'u da göstereyim dedim. İyi de oldu bence. Dağıstan'ın farklı bir şehrini görmemiz de güzel oldu yani. Siz girer girmez fark ettiniz ama ben yeni fark ettim. Halılarda Türk halısı zaten. Bossan halı. Şu tarafta da festival halı var. Evet, burada fiyatlar Rusya'nın geri kalanıyla hemen hemen yarı yarıya daha ucuz. Yani burada biz 2 halı aldık. 50.000 ruble. Eğer Krasnodar'da alsaydık 100.000 rubleydi. Evet, çıkıyoruz dışarı. Şimdi çıkar çıkmaz gözüme bir şey çarptı. Şu evde Türk bayrağı var, hemen karşıdaki evde. Siz yüksek ihtimalle buradan göremiyorsunuz. Durun, onu şimdi cep telefonuyla daha yakın çekeyim. Yani Türk bayrağı her yerde Hasavjurt'ta. Kalk. Özbeçka. Türkçe biliyor musun abi? Bilemem. Bilemem. Çok güzel, ben de bilemem. Özbekmiş abla. Birazcık şey aldık. Antep fıstığı. Eta atkuda, o nereden bu? Üzbekistan'dan mı? Çok güzel. Teşekkürler. Görüşürüz. Hoşça kal. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bunlar da şehrin Sovyet mirası. Hruşovka bunların ismi.
Yani Stalin'den sonra başa gelen Hruşçev'in tabii 2. Dünya Savaşı sonrasında bütün Rusya'yı kalkındırmak ve insanları ev sahibi yapmak için yaptırdığı evler. Yani bütün Rus şehirlerinde var. Buradaki stili bu şekilde. Zaten her şehirde anlıyorsunuz yani. Tabii böyle yeni binalar da var. Ama burayla ilgili şunu söyleyeyim. Yani Rusçanın ana dil olduğu farklı bir ülke gibi burası. Gözlemlerimden biri bu. Bir tanesi de bayanların çoğu burada kapalı. Hatta bildiğin çarşaflı bile gördüm. Genelde ki Rusya genelinde pek görünmemesine rağmen. Şöyle bir geçitten geçince de şehrin en önemli camisine çıkacağız. Burada Hasavyurt şehrinin İslami kültürünü ve İslami manzarasını daha iyi özetleyen bir üniversite de var. İslamski Üniversitet İmina Sayideva Dayitova. Evet, burası İslam Üniversitesi arkadaşlar. Hemen buranın karşısında da Cuma Camii var. Şöyle Cuma Mescidi. Tabii Cuma Camii aslında Mahaçkale'de, Derbent'te ve burada da var. Bunlara Cuma Camii denmesinin sebebi de insanlar Cuma namazında buralarda fazlasıyla toplanıyorlar. Bu yüzden isimleri genelde böyle anılıyor. Bir de şunu söyleyeyim size. Mahaçkale'deki büyük cami, yani Cuma Camii dışındakilerin hepsi genelde daha fazlasıyla Arap mimarisi şeklinde. Şöyle. Yani o cami ve artık Çeçenistan'a gideceğiz. Çeçenistan'daki camiler, yeni yapılan camiler tabi onlar özellikle. Onlar daha fazlasıyla Osmanlı mimarisiyle yapılmış. Evet, şimdi artık Hasavyurt, işte gördüğünüz gibi böyle bir yer. Buradan ayrılacağız. Hava kararmadan da Grozny'ye varmak istiyorum işin aslı. 85 kilometrelik bir yol. Şimdi oraya doğru yola çıkacağız. Впереди камера на разметку. Otelimize vardık arkadaşlar. Grozny'de şöyle bir odamız var. Yani gayet güzel. Tam merkezde bir otel tuttuk. Ve geldik Allah'a şükür Grozny'ye. Dağıstan bölümünü bitirdik seyahatimizin. Ve bundan sonra birkaç gün boyunca Grozny'de olacağız. Yani Çeçenistan'da olacağız. Ve Çeçenistan'ın, Grozny'nin önce birçok gezilecek, görülecek yerlerini ve farklı kültürlerini, köylerini gezmeye, görmeye devam edeceğiz inşallah. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Evet, bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler.